Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Salkım ve evlatlarının kötülüklerinden sıkıldık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son bölümün ardından yeni bölüm öncesinde yaşanacak gelişmeleri fazlasıyla merak etmeye başladık. Özellikle de bölüm finalinde gelen yüzleşme yeni bölümün tansiyonunu şimdiden çok yukarı çekti. İlk olarak Abdullah'ın Cemo'nun annesinin Başak olduğunu öğrenmesiyle yaşanacak gelişmelerle videomuza başlayalım. Son bölümde Başak gerçekten çok zor anlar yaşadı. Bir taraftan Cemo'nun kendi oğlu olduğu gerçeğini kabullenmeye çalıştı. Diğer taraftan da Fatih'e bu durumu açıklamaya uğraştı. Bölümün sonunda Abdullah'ın gerçeklerle yüzleşmesi ise yeni bölümde Başak'ı çok daha zor bir durumun tam ortasında bırakacak gibi duruyor. Çünkü burada artık mesele sadece bu gerçeğin öğrenilmesi değil, Ünal ailesinin buna nasıl tepki vereceği meselesi olacak. Yeni bölümde Ünal ailesindeki herkes bu gerçekle yüzleşecek ve Başak'a kötü gözle bakmaya başlayacaklar. Kıvılcım'ın da dediği gibi linç kültürü bu sefer doğrudan Başak'ın üzerine yıkılacak. Herkes kendi açısından konuşacak. Herkes kendi penceresinden yargı dağıtacak. Ama Başak'ı gerçekten anlamaya çalışan kişi sayısı çok az olacak. Abdullah'ın özellikle Fatih'e Başak üzerinden yönelteceği tüm kötü söylemlerin ortamı daha da germesini bekliyorum. Çünkü Abdullah bu tarz durumlarda önce anlamaya çalışmak yerine öfkeyle hareket ediyor ve bu da evin içindeki tansiyonu daha da yükseltiyor. Ancak burada Fatih'in tavrının çok net olacağını düşünüyorum. Fatih'in Başak'tan vazgeçmeyeceğini, tam tersine herkes ona yüklenirken Başak'ın yanında duracağını düşünüyorum. Zaten Başak'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey de bu olacak. Herkesin üstüne geldiği bir yerde sevdiği adamın yanında dimdik durması Başak'a ciddi anlamda güç verecektir. Burada Emir'in söyleyeceği kötü sözlerin de Fatih'i iyice kışkırtacağını ve Fatih'in Emir'e saldıracağını düşünüyorum. Çünkü Emir'in dili zaman zaman çok ölçüsüz olabiliyor ve böyle hassas bir konuda kuracağı her cümle zaten diken üstünde olan Fatih'i daha da öfkelendirecek. Bu yaşananların Başak'ı fazlasıyla etkileyeceğini ama Fatih'in onun yanında durmasının Başak'a psikolojik olarak iyi geleceğini düşünüyorum. Ama burada dikkatimi çeken başka bir detay daha var. Son bölümde Fatih'in Başak'a bu çocuğun babasının kim olduğunu defalarca sorması bence boşuna yazılmış bir detay değildi. Bu yüzden ben bu konunun ilerleyen bölümlerde yeniden açılacağını düşünüyorum. Hatta ilerleyen bölümlerde bu çocuğun babasının diziye dahil olma ihtimalini de yabana atmıyorum. Böyle bir durumda Başak ve Fatih aşkı bu kez bambaşka bir cepheden sınanabilir. Çünkü geçmişten gelecek böyle bir figür zaten sallantıda olan dengeleri iyice bozabilir. Buna rağmen Başak'ın dizide etkisinin azalmayacağını, tam tersine daha da artacağını düşünüyorum. Zaten 136. bölümle beraber abisi Asaf da diziye dahil olacak ve bu gelişme Başak cephesini çok daha görünür hale getirecek. Yani ben Başak'ın hikayesinin kapanan değil, aksine giderek açılan bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim Yağız'ın saldırdığı Ömer'e ne olacağına. Ömer ve Kıvılcım son bölümde Nilay'ı Yağız tehlikesinden kurtarmış ve ona sahip çıkmışlardı. Ancak Yağız Ömer'in peşini bu kadar kolay bırakmadı ve adamlarıyla onun karşısına çıkıp Ömer'e saldırdı. Ardından da işinin bitmediğini söyleyip onu depoya kaldırdı. Fakat yeni bölüm tanıtımında Ömer'le ilgili hiçbir detay görmüyor oluşumuz bence burada önemli bir ipucu. Ben bundan dolayı Ömer'e bir şey olmayacağını düşünüyorum. Eğer Ömer'le ilgili çok büyük bir tehlike olsaydı bunun tanıtımda daha net bir şekilde gösterileceğini düşünürdüm. Bu yüzden burada daha çok gerilim yaratıldığını ama Ömer'in bu işten sağ çıkacağını düşünüyorum. Öte yandan her tehlikenin ucunun bir şekilde Ömer ve Kıvılcım'a dokunmasından gerçekten çok sıkıldık. Sürekli bu ikilinin sınanması, tam mutlu olacakken başlarına yeni bir şey gelmesi bir noktadan sonra izleyiciyi de yoruyor. Artık bu ikilinin biraz olsun nefes almasını, yaşadıkları onca zorluğun ardından birlikte mutlu oldukları sahneler izlemek istiyoruz. Çünkü Kıvılcım ve Ömer dizinin başından beri en çok yara alıp buna rağmen yine de birbirini bırakmamayı başaran çiftlerden biri oldu. Bundan dolayı ben yeni bölümde bu saldırının uzun vadeli bir ayrılık ya da çok büyük bir yıkım doğurmayacağını, aksine bu sürecin sonunda ikilinin birbirine daha da sıkı sarılacağını düşünüyorum. Kıvılcım'ın da bu süreçte çimeni kafaya takmaya devam edeceğini düşünüyorum. Her ne kadar çok kırıldığı için dışarıdan bakıldığında çimeni önemsemiyormuş gibi görünse de Kıvılcım'ın içten içe kızını merak etmeye devam edeceği çok açık. Çünkü ne olursa olsun Çimen onun kızı
ve şu anda Ünal ailesinin evinde adeta kurtlar sofrasının içinde yaşamaya başladı. Kıvılcım bunu görmezden gelemez. Bu yüzden Kıvılcım'ın öfkesi devam etse bile endişesinin daha da baskın olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı Kıvılcım'la Çimen küslüğünün çok geçmeden biteceğini düşünüyorum. Burada ilk adımı Çimen'in atması daha olası geliyor. Çünkü Çimen ne kadar inatçı olsa da annesinin kalbinin kırıldığını görüyor ve bunun sonsuza kadar böyle sürmesine izin verecek bir karakter değil. Çimen'in annesinin gönlünü almak için bir adım atacağını, Kıvılcım'ın da ilk anda sert dursa bile sonunda yumuşayacağını düşünüyorum. Kıvılcım ise Çimen'i başta Salkım olmak üzere bu evdeki tehlikelerden korumaya devam edecektir. Bu kadar Çimen demişken bir de Çimen ve Emir'i nelerin beklediğine değinelim. Çimen ve Emir son bölümle beraber Ünal ailesinin evinde yaşamaya başlamışlardı. Bu zaten tek başına büyük bir değişimdi. Çünkü iki genç karakter aşklarını yaşamak isterken kendilerini bir anda herkesin birbirine laf soktuğu, herkesin hesap yaptığı çok zor bir ev düzeninin içinde buldular. Bu süreçte Salkım'ın o bölümde daha çok Abdullah derdi olduğu için Çimen'le doğrudan uğraşmadığını gördük. Ancak Çimen'in iğneleyici sözleri gerçekten bölüme damgasını vurdu. Çimen'in öyle köşesine çekilecek, susup bekleyecek bir karakter olmadığını zaten biliyorduk. Son bölümle beraber bunu bir kez daha net şekilde gördük. Ancak burada Salkım'ın da ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu unutmamak lazım. Salkım sessiz kaldığında bile aslında plan yapan, zamanı gelince darbeye vuran bir karakter. Bundan dolayı özellikle Abdullah'ın eve geri dönmesinin ardından Salkım'ın Çimen'i radarına alacağını düşünüyorum. Çünkü evin içinde yeni güç dengeleri kurulurken Salkım da kendisine tehdit gördüğü herkesi karşısına almaya başlayacaktır. Çimen'in sivri dili ve geri adım atmayan yapısı da Salkım'la çatışmasının önünü iyice açıyor. Bu yüzden yeni bölümden itibaren Çimen'le Salkım arasında sık sık tartışmalar görebiliriz. Bu tartışmaların ev içindeki cepheleşmeyi de daha da büyüteceğini düşünüyorum. Çimen'in orada tek başına kalmaması için Emir'in daha güçlü durması gerekecek. Ama Emir'in işi de hiç kolay olmayacak. Çünkü bu süreçte Emir, annesi ve sevdiği kadın arasında kalmaya, iki taraf arasında sıkışmaya devam edecek. Bir tarafta annesi, diğer tarafta sevdiği kadın varken Emir'in her kararı başka bir krize dönüşebilir. Bu da Emir ve Çimen ilişkisinin sınanmaya devam edeceğini gösteriyor. Yine de ben tüm bu kötülüklerin, tartışmaların ve baskının arasında Çimen'in hamile kalacağını düşünüyorum. Böyle bir gelişme hem çiftin ilişkisinde yeni bir dönem başlatabilir hem de Ünal ailesi içindeki bütün dengeleri bir kez daha alt üst edebilir. Bir yandan genç çiftin kendi içindeki sorunları, diğer yandan ailelerin baskısı derken bir de hamilelik sürecinin eklenmesi hikayeyi daha da hareketlendirecektir. Emir ve Çimen'i pek de kolay günlerin beklediğini düşünmesem de bakalım aşkları tüm bu zorlukların üzerinden gelebilecek mi? Bu yüzden bölüm boyunca tansiyon bir an olsun düşmeyecek.